Herkese günaydınlar. İzmir Karşıyaka'dan selamlar. İkinci gün gezimiz devam ediyor. Karşıyaka'da yine çok güzel yerler göreceğiz. Açık hava müzelerini gezeceğiz. Tarihi köşklerini, tarihi evlerini göreceğiz ve tarihi bir kaleye çıkacağız. Karşıyaka gezime hoş geldiniz. Gezgin Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Karşıyaka Güzel Sanatlar Parkı'ndayız. Bakalım bu Güzel Sanatlar Parkı'nda ne varmış? Bir açık hava müzesi olarak da söyleyebiliriz burayı. Evet, güzel bir heykel. Bakalım bir şeyler de yazıyor üstünde. Giovanni Ferrucci. Güzel Sanatlar Parkı'nda gerçekten güzel sanatlara dair güzel eserler bekliyordum ama hiç de umduğum gibi çıkmadı. Sanat galerisi kapalı olduğundan dolayı ziyaret edemedim. Orası için bir şey söyleyemeyeceğim ama küçük bir alan. Yani buraların gerçekten güzel sanatlar ile ilgili birçok çalışmayla dolu olması lazımdı. Son derece boş ve yani tatmin edici değil kısacası. Yine Karşıyaka Bostan'da yer alan güzel bir müze. Bu müzeyi çocuklarınızla beraber gezebilirsiniz. Ondan dolayı çocuklu ailelere tavsiye etmek için oraya gidiyorum. İzmir'e tatile geliyorsanız, seyahat ediyorsanız, eğer zamanınızda yetiyorsa mutlaka bu dinozor parkına ve bilim merkezine çocuklarınızı getirmenizi tavsiye ederim. Çok keyifli ve çok eğlenceli. Ben oğlumu getiremedim ama buraya mutlaka oğlumu, Atay'ı da getireceğim. Dinozorlarımızı tanıyalım. Bu arada Anadolu'da dinozor var mı? Dinozor fosillerine ulaşabilir miyiz? Hayır, ulaşamayız. Çünkü dinozorların yaşadığı ta 60 milyon yıl önce Anadolu adalar halindeydi. Ne yazık ki bizim dinozor fosillerimiz yok. Bu arkadaşımız, görüyorsunuz şu uzun boylu arkadaşımız düz arazilerde yavaş yürüyormuş ve günlük tükettiği bitki miktarı yaklaşık 200 kilogrammış. Bu da oynuyor. Ne kadar hareketli. Yerinde duramıyor maşallah. Brachiosaurus ve devasa boynu. Şimdiye kadar bulunan en büyük ve en uzun dinozormuş. Bakıyor yiyecek gibi. Şu dişlerin keskinliğine bakar mısınız? Kaç tane dişi var bunun ya? Bir dinozor iskeleti maketi. Fosil kazı alanına da gelebilirsiniz. Ya ben diyorum bu nedir hareket ediyor yanında. Bu arkadaşımız da benimle konuşuyor, muhabbet ediyor. Evet, fosil kazı bilimini öğrenebilirsiniz. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif çocuk eğitim merkezini gösterdikten sonra şimdi bir fotoğraf müzesine gideceğiz. Mavişehir'deyiz. Mavişehir'in o devasa alışveriş merkezlerinin yanında bir fotoğraf müzesi var. Karşıyaka Belediyesi tarafından Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi kurulmuş ve şimdi burayı ziyaret edeceğiz. Karşıyaka birinci gün gezimi de izlemeyi unutmayın. 2 günlük bir gezi olacak. 3. günü de olacak ama 3. günü ayrı bir zaman diliminde paylaşacağım, yapacağım. Peki 3. günde ne olacaktı? Yamanlar Sanatoryumunu ziyaret edecektim. Sahipsiz, terk edilmiş, boş bir yer. Müzenin etrafında tarihi fotoğrafları, siyah beyaz kareleri dolaşarak izleyebilirsiniz. İzmir'de keşfedilmesi gereken harika bir müze. Şimdi bu müze hakkında biraz bilgi vereyim. İzmir'in en köklü fotoğraf stüdyolarından biri olan Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi'nin yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip arşiv ve koleksiyonunu barındıran müze 2011 yılında hizmete girmiştir. 2014 yılında ise müze olarak tescillenmiştir. Hamza Rüstem'in torunu Mert Rüstem tarafından bağışlanan koleksiyonda orijinal fotoğraf makineleri, fotoğraflar, fotoğrafik efemera, çeşitli fotoğraf makinesi ekipmanları, tarihi, ticari ve erken yüzyıla ait tipik bir
fotoğrafhane stüdyosunun canlandırıldığı etnografik nitelikli tarihsel stüdyo ile karanlık oda ve kamera obscura yer almaktadır. Karşıyaka'da bu kadar nitelikli, bu kadar güzel bir fotoğraf müzesiyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. 2-3 tane parça eser olacağını, fotoğraf makinesi olacağını düşünüyordum. Ondan sonra bol bol fotoğraflarla karşımıza bir fotoğraf müzesinin çıkacağını tahmin ediyordum ama burası kesinlikle görülmesi gereken, çok nitelikli, çok doyurucu bilgilere sahip olan ve tarihi canlandıran, fotoğrafçılık sanatını ve fotoğrafçılığı size anlatan muhteşem bir müze. Mutlaka ziyaret edin. Karşıyaka Belediyesi bu yaptığı sanat çalışması ile benden büyük bir takdiri kazandı. Yani gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Mert Rüstem'e de buradan teşekkür ederiz. Çok güzel bir arşiv çalışması yapmış. Biraz daha eskilere, yani antik çağlara uzanıyoruz. Bir kaleyi ziyaret edeceğiz. Antik çağlara geri dönelim. Oh, hava aslında idare eder. Ama tabii arabanın içi daha sıcak. Sancaklı köyüne geldim. Tamamen ıssız bir yoldan ilerliyorum. Hemen arkamda köy var. Köyü görüyorsunuz. Şimdi devam etmem gereken yol hemen şöyle arkamda göstereyim. Yollar tamamen mıcırla kaplı. Biraz bazı yerler ıslak, çamurlu. Ondan dolayı çok fazla video çekemiyordum yolda. Arkada Sancaklı Kalesi'ni zaten görüyorsunuz. Az bir yer kaldı. Bir de başıboş köpekler var. O sorunu çözebilirsem kaleye çıkmam çok rahat olacak. Sancaklı Kalesi çok eski bir kale. Bugün bildiğimiz Osmanlı kaleleri gibi değil, yani o kadar ayakta kalmamış. Doğal bir kaya üzerine inşa edilmiş. Bakın görebileceğimiz neler var. Gelmesi de oldukça rahattı aslında. Yolu bilmediğimden dolayı biraz tedirginlik yaşamadım değil. Çünkü tek başıma geziyorum. Bu kayaları çıkalım ve bu tarihi kaleyi görelim. Kaleden geriye kalan en sağlam yerdeyiz. Gördüğünüz gibi savunma duvarları, yani dış surlar. Manzarayı da izlemenizi isterim. Biraz yoruldum. Yokuş yukarı çıktığım için idmanlı değilim o kadar. Sancaklı Kalesi hakkında bilgi verme zamanıdır. İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Sancaklı köyü, yani bugünkü ismiyle Sancaklı mahallesinde bulunur. Yamanlar Dağı'nın güneybatısında yer alır. Milattan önce 5. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Allah, evet. Kalenin etrafında dolaşabilirsiniz. Yalnız gelmenizi tavsiye etmem. Yanınızda arkadaşınızın da olmasını tavsiye ederim. Buraya genellikle gezi ve doğa kulüpleri yürüyüş düzenliyorlar. Onlarla gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Kale teraslar halinde konumlandırılmıştır. Size aşağıda göstermiştim. Taş duvarları, ondan sonra en sağlam kalan kale duvarlarını. Burası çok düz bir yermiş. Evet. Buradan rahatlıkla kaleyi görebilirsiniz. Evet, duvar kalıntılarını görüyorsunuz. Burada sıralanmış bir şekilde. Sancaklı Kalesi neden buraya yapılmış? Arkamda aslında görüyorsunuz. Cevap hemen arkada. Burası Karşıyaka'yı ve İzmir Körfezi'ni tepeden gören hakim bir noktaydı. Peki bu kaleyi kimler yaptı? Milattan önce 5. ve 6. yüzyılda İzmir'e yerleşmiş olduğu düşünülen ve buraya gelip burada bir kale yapan Aiolis halkına ait olduğu düşünülmektedir. Peki neden Aiolis halkının bu kaleyi yaptığı tahmin ediliyor? Çünkü poligonal taş duvar sisteminden dolayı Aiolis halkının yaptığı bir kale olduğu bilim insanları ve arkeologlar tarafından düşünülmektedir. Aiolisler burada hem gözcülük yapmak hem de savunma amaçlı kaleyi buraya inşa etmişler.
Kuleye çıkmak istiyorsanız bu yolu takip edin. Kuleye doğru çıktığınızda hemen poligonal taş duvar sistemlerini daha rahat görebilirsiniz. 2500 yıl önce Aeolinisler buradaydı. Şimdi nereye gidiyoruz? Karşıyaka merkeze dönüyoruz ve bu sefer size bol bol tarihi köşklerden ve evlerden bahsedeceğim. Karşıyaka Öğretmenler Lokali'ne geldim. Şu an kapalı. Bu tarihi lokalden ve binadan bahsedelim. Günümüzde Karşıyaka Vapur İskelesi karşısına yer alan Cumhuriyet'in ilanının ardından sırasıyla halk evi ve öğretmenler evi olarak hizmet veren bina 1900'lü yılların başında Levantenlerin Karşıyaka'daki uğrak mekanlarından biriydi. Bu lokali İtalyan bir Levanten Emanuele Petrocchino yapmıştı ve ondan dolayı bu binanın lokalin adı da Petrocchino Lokali'dir. Emanuele Petrocchino İzmir Belediye Heyeti'ne seçilmişti ve Karşıyaka'da Vapur İskelesi karşısındaki güzel öğretmenler evi binası toplantı ve baloların yapıldığı Petrocchino Kulübü Bale'ye aitti. Kulübün mimarının da yine Emanuele Petrocchino olduğu tahmin edilmektedir. Restorasyonda olduğundan dolayı kapalı. Uzun bir dönem galiba kapalı kalacak. Şimdi sıradaki yerimize geçelim. Lohna Köşkü'ne geldik. Çok güzel bir mimariye sahip. Şimdi Lohna Köşkü'nden bahsedelim. Lohna Köşkü nerede? Petrocchino Lokali'nin hemen ilerisinde. 1900'lerin başında Alman Lohna ailesine ait idi. Köşkü yapılan Amedi Lohna, İzmir'in Avrupa'da iyi bilindiği 18. yüzyılda ticaretle ulaşan bir ailedir. Yıllarında Epikmen ailesine satılmış. 2001'de tekrar satışa çıkarılmış ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Maalesef Epikmenler bu şahane köşkü yıkıp yerine apartman yapmak üzere satın almış ancak gerekli izin alınamayınca 2003-2004 senelerinde restorasyona gidilmiştir. Alman asıllı bu ailenin üyeleri Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İzmir'de ticaret yapmaya ve yaşamaya devam ediyorlar. Evet, şimdi devam edelim ve tarihi apartmanları ve köşkleri ziyaret edelim. İyi ki yıkılmamış ve günümüze kadar ulaşmış. Şimdi yine tarihi bir köşkü görmeye gidiyoruz. Hemen arkamda da Karşıyaka sahilini görüyorsunuz. Sahile nazır bir köşktü. Lohna Köşkü'nün 400 metre ilerisinde de Vandazi Köşkü var. Restoran olarak işletiliyordu ama restoran kapalı ve köşk bugün restorasyonda. Ondan dolayı içeri girip ziyaret edemiyoruz. Yine İzmir'in Karşıyaka'nın güzel köşklerinden birisi. Cemal Gürsel Caddesi No 324'te bulunan köşk gemi ticaretiyle uğraşan Hollandalı Henrik van der Zee tarafından yaptırılmıştır. Yapım tarihi tam olarak bilinmese de muhtemelen 1900'lerin başında inşa edilmiştir. Köşk ayrıca zamanında Hollanda konsolosluğu olarak da hizmet vermiştir. Ayrıca ailenin burada doğup genç yaşta vefat etmiş çocuklarının anısına bir anıt yapıda Karşıyaka St. Helen Katolik Kilisesi'nde bulunmaktadır. Van der Zee Köşkü 19. yüzyıl Levanten mimari özelliklerine sahiptir. Karşıyaka 1. gün gezi videomu izleyebilirsiniz. Hemen kartı yukarıya bırakıyorum. Şurası mıydı, şurası mıydı? Her neyse. Yine İzmir'in tarihi köşklerinden birisine doğru ilerliyorum. Bugün bir okul olarak işletilmekte.
İzmir'in korunmuş, ayakta kalmış nadir köşklerinden birisi de Aliotti Köşkü. Şimdi bu köşkten bahsedelim. Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi'nde 1730 sokak köşesi No. 1'de bulunmaktadır. Aliotti ailesi İzmir'in önemli ailelerinden birisiydi. Yaklaşık 200 yıl önce İtalya'dan ticaret için İzmir'e gelen, Batı Anadolu'da binlerce küçük üreticiyle başladıkları halı işini büyüterek dünyanın en büyük halı tekeli konumundaki İzmir merkezi Oriental Carpet Company'yi, Doğu Halı Şirketi'ni kurdular. Aliotti ailesi bugün dünyanın dört bir yanında Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya, İzmir'e kadar ticaret yapmaya devam ediyor ve yaşamlarını değişik kıtalarda sürdürüyor. İtalya'nın Floransa kentinden ayrılıp Sakız Adası'na yerleşen 1820 yılında ise İzmir'e gelen Aliottiler 100 yıl boyunca Karşıyaka, Bornova ve Buca'da yaşadı. Gezgin Kitaphanı Karşıyaka ikinci gün gezisini tamamlamak üzere. 9 yeri gezdik ve şimdi 10. yere gideceğiz. Aliotti Köşkü'nden sonra yine yakın tarihimizin ve İzmir'in tarihi için önemli bir apartman. Çağdaş mimari ile de yakından ilgili. Paya Apartmanı. Paya Apartmanı da hemen Karşıyaka sahiline nazır bir apartmandır. Mimarisiyle de ilgi çekici bir apartmandır. Nebioğlu 1943 yılında Amerika'da Florida Üniversitesi'nden mezun olmuş ve 1948 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmış bir mimardı. Döneminin tanınan avukatlarından İsmail Paya ve ailesi için tasarlanan Paya Apartmanı, Karşıyaka'da günümüze ulaşabilen nadir aile apartmanlarından birisidir. Paya Apartmanı artık bir aile apartmanı değil, bugün hukuk bürosunun olduğu ve çeşitli ticari kuruluşların bulunduğu bir apartman haline dönüşmüş. Gezgin Kitaphanı YouTube kanalına abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, fikirlerinizi ve yorumlarınızı yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni bir geziyle görüşmek üzere, hoşça kalın.